Kanalıma hoş geldiniz. Bugün evde çıtır çıtır simit yapacağız. Unumuza ben toz şekerim yoktu. Küp şekerinden 4-5 tane attım. Bir bardak süt, bir bardak sıvı yağ, bir bardak da su attım. Bir pakette toz maya atıyorum. Gerektiği kadar tuzunu atıyorum ve bunları eritecek kadar zamanda karıştırıyorum elimle ve eritiyorum. Beklemeden, aslında bir zamanınız varsa biraz böyle bekletebilirsiniz ama ben beklemeden yoğuruyorum. Önce sıvı olan karıştırıp şeker, küp şeker olduğu için öyle kalmasını istemiyorum. Ve yoğurdukça o zaten eriyecek. Toz şekeriniz varsa muhakkak toz şekeri daha iyi olur. Erimesi de kolay olur. Bir de orantıyı güzel yapabilmiş olursunuz. Bir çorba kaşığı kadar atabilirsiniz şekeri. Tuz da tabii ki ağız tadınıza göre değişir. Ona göre atarsınız. Yoğurdum. Ben bunu biraz bekleteceğim. Bu videom böyle tarif videosundan çok daha vlog videosuna biraz uzun olacak. Tamamen yapma aşamalarımı hepsini göstereceğim. O yüzden biraz uzun olacak. Birazdan muhabbet ederim. Kanal sahipleri için de veya kanalı açmak isteyenler için de biraz bilgilerimi, benim neler yaptığımı ve nelerle karşılaştığımı anlatırım arada. Bunu bu şekilde dinlendirmeye bırakıyorum ve mayalanmasını bekliyorum. Mayalandıktan sonra tekrar başlıyoruz. Öncelikle bulandıracağımız malzemeleri hazırlıyorum sıvı olarak. Öncelikle pekmez atıyorum. Burada şerbet atanlar var, şerbetle yapanlar da var ama ben pekmezi kullanacağım. Hem renk açısından hem lezzet ve çıtır olması açısından. Ve hazır kolay, değerini şerbeti karamelize etmeyle uğraşılıyordur bilmiyorum, onunla hiç yapmadım, o yüzden şimdilik bu şekilde yapıyorum. Sizler farklı farklı yapabilirsiniz. Biraz suyla karıştırıyorum, iyice çırpıyorum, açıyorum yani, su halinde olacak, sıvı halinde homojen bir şekilde karışmış olacak. Şimdi mayalandığım hamurum şimdi biraz havasını alıp parça parça haline getireceğim. Benim asıl ilk olarak açtığım kanal Mekik Oyacı. Belki biliyorsunuzdur, rastlaşmışsınızdır. Yıllar önce açtım. Oradan devam ediyorum. Orada genelde mekik oyalarını paylaşıyordum. İlk olarak o şekilde başladım. Çok izletemedim. Güzel izlenmeler alamadığım için ben de farklı videolar paylaşmaya başladım. Yemek videoları, tamir videoları, hayata dair birçok şey var o kanalımda. Bu sefer karışık olduğu için yine izlenmedi. Ben de böyle bir yemek kanalı açmayı planladım. Nefis ev yemekleri olarak yemek açtım. Sade yemekleri paylaşacaktım. Ancak bazen cuma videolarını paylaştım. Kanal saati ve aboneyi doldurduğu zaman açılmadı. Tekrar kullanılan içerik ve tekrarlayan içerik diye ben birçok videoyu silmek zorunda kaldım. Shortslarla beraber 100-150 tane video sildim. Canlılarımı da sildim. Canlıları saat doldurmak için ilahiler çalarak saatim bir an önce dolsun diye o şekilde yapmıştım. O açılmayınca yine sil baştan yeniden başlamış oldum. O yüzden biraz içeriğimi şimdi
uzun tutarak saat de geçsin diye bu şekilde muhabbetli vlog şeklinde yapıyorum. Ancak bunun kısa bir versiyonunu da paylaşabilirim tarif olarak. Evde çıtır çıtır simit nasıl yapabiliriz? Sokak simidi, Türk simidi, gevrek. Her yerde farklı farklı isimlendiriliyor ama İstanbul'da biz simit, sokak simidi diyelim. Pastane simitleri biraz daha farklı oluyor. Ekmek simitleri, büyük simitler de oluyor ama bildiğimiz en yaygın olan sokak simidi olarak bunu yapacağım. Parça haline getirdim. Eş parçaya ayırmanız daha iyi olur. Bu şekilde yuvarlıyoruz. Bu yuvarlamaları işte ne kadar büyük yapacağımıza göre uzatabiliriz. Ona göre büyük parça yapmamız gerekiyor. Böyle kopuyor işte, hani el alışkanlığı ne kadar çok oluşursa o kadar iyi olur. Benim gibi böyle acele edip koparmadan yapın isterseniz, sizler daha iyi yapacağınıza inanıyorum. Şöyle yapacağınız simitin boyutuna göre bu şekilde kıvırıyoruz. İsterseniz iki tanesini ayrı ayrı yaparak da kıvırabilirsiniz. Eğer kopuyor, güzel olmaz düşünüyorsanız, isterseniz de tek yuvarlak haline getirip şöyle 2-3 parmağınızla, işte eğer büyükse 4 tane ile böyle yapıştırıp ayrışmasın diye o şekilde yapabilirsiniz. Hamurların üstünü de kapatmak gerekiyor. Kapatmadığımızda hamurlarımız kabuklaşıp kurumaması için oldukça güzel, keyif verici yaparken. Simit de zaten seviliyor bayağı. Ben de çok severim. Bazen bulamadığım zaman, canım çektiği zaman böyle evde yapmak isterim, yapıyorum. Genelde İstanbul'da bulunmaması mümkün değil ama köye gidince köyde bazen oluyor. Alsan götürsen bayatlıyor. Taze yemek isterseniz bu şekilde siz de yapabilirsiniz. Şunu ikisini arasına getiriyoruz ve kapatıyoruz. Kapattıktan sonra parmaklarımızla biraz yuvarlıyoruz. Bu kadar. Ve bunu tecrübe ettikçe, yaptıkça ben biraz daha büyük yapmak istiyorum. Onlar oldukça simit dairesi küçük oldu. Daha sonra susamlarken biraz açılacak ama yine de küçük görünüyor. Biraz daha büyütmek istedim. Siz gramajlarını daha fazla yaparak sizler de kendinize uygun bir şekilde ayarlayabilirsiniz. Gayet güzel oluyor, lezzetli oluyor. Ya çok sıcak olduğu için pencereler de açık duruyor. Sokaktan sesler geliyor. Kusura bakmayın. Kapatınca da sıcak. E, Fan açınca da, vantilatör açınca da seste sıkıntı oluyor. Çok gürültülü oluyor ortam. O yüzden pencereler açık. Bu sefer de sokaktan ses gelmiş oluyor. Bunu hepsini bu şekilde hazırlayacağım. YouTube'la ilgili sorularınız olursa sorabilirsiniz. Yani buradan paylaşmasam da Mekik Oyacı veya Hanemeller kanallarımdan paylaşabilirim bilgi videolarını. Eğer rastladınızsa, sizler de kanal açmayı düşünüyorsanız veya açtınız ise, ilerlemek istiyorsanız, tamam çok büyük büyütemedim kitlemi ben ama en azından nasıl yapılacağı hakkında sizleri bilgilendirebilirim, bilgi verebilirim. Ben büyütemesem de büyümenize vesile olur. En azından teknik ayarlarla ilgili neler yapabileceğiniz hakkında bilgilendirme yapabilirim. İstediğiniz şu konuda video çekin diyebileceğiniz şekilde çekerim. Bir de bu kanal için istediğiniz evde yapılabilecek tariflerden şu tarifi de çeker misiniz diyebileceğiniz bir şey varsa onu da çekerim. Genelde gençler
birçok videoları dolaşarak izliyorlar. Eğer rastlaştınızsa sizlerden şöyle bir beğeni rica edeceğim. Beğeniler kanalımın gelişmesi için çok etkili. Yorumlarınız da çok etkili oluyor. Hem motive açısından hem YouTube'un bizi önermesi ve öneriye çıkmamız açısından yorumlarda, beğenilerde çok önemli. O yüzden sizlerden rica ediyorum yorumlarınızı ve beğenilerinizi al. Eğer abone değilseniz abone de olabilirsiniz. Ücretsiz olarak abonelikler. O yüzden hani kırmızı veya hangi renkte görünüyorsa siz de abone ol yazan yere basarsanız ve bildirimleri de zil işaretini de tümüne işaretlerseniz yeni video paylaştığımda sizlere gelmiş olacak bildirim veya görmüş olursunuz. Bu da benim işimi kolaylaştırır ve kanalımı büyütmeye vesile olursunuz. Sizlerin katkıları da olmuş olur. Evet, simitlerimi yapmaya devam ediyorum. Bu 10-12 tane simit çıkacağını tahmin ediyorum. Kopardığım parçaları saymadım. Bu şekilde 2,5 karış kadar yapıyorum. Yaklaşık 30 santim, bir tarafta 30 santim olarak katladığım zaman 30 santim olacak kadar var. Bunu yuvarladığım zaman yine de çok da büyük simit oluşmuyor. Dediğim gibi sonra pekmez suyuna ve şeye bandırdığım zaman da susama biraz daha elimle şey yaptığımda genişleyecek, birazcık açmaya çalışacağım ama şimdi 1,5 kopardıklarım hepsini bir buçuk birleştiriyorum. Ona göre biraz büyüttüm. Oldukça küçük gördü gözüme. Tabi kabardıkça değişecek ama bu şekilde yapıyorum. Dediğim gibi siz de kendinize göre yapmak istediğiniz boyuta göre bu hamurlarınızı ayarlayabilirsiniz. Yakında köye gideceğim, bayram tatili için bayramda köyde olacağım. Oradan videolar paylaşabilirsem paylaşacağım. Ya da buradan birkaç tane videoyu stoklayıp o şekilde giderim. Yunus Emre'de kanalında artık tatile girdik. Belki paylaşımları olur. Biliyorsunuz Yunus Emre Müslüm benim oğlumun kanalı ama ben yönetiyorum. Onun katkıları da olur. Yaz döneminde, okul döneminde çok video çekemedik. Bakalım duruma göre videolar çekebiliriz. Bu sıra işte büyük oğlumun da üniversite sınavı vardı. Onun stresi ve şeyi vardı. Şimdi o sınav da bitti. Bakalım ailesiyle inşallah iyi bir yer kazanır. İstanbul'da kazanırsa bizim için bayağı kolaylık olacak. Evet, bu simitlerimizi bu şekilde yapıyoruz. Bayağıdır gösteriyorum dediğim gibi. Genelde kanalımda evde yapılabilecek yemeklerden paylaşıyorum. Kolay, pratik. Neler yapabileceğimizi paylaşıyorum. Temmuz'un 24'ünde kanalımı tekrar incelemeye göndereceğim. Bu sürede saatleri de doldurmaya çalışıyorum. Şu anlık 2300 saatim var. Canlı yayınlar, yeni canlı yayınlar short dikey konumunda çekiliyor ama onda ilk izlenimde yeterince saat veriyor mu onu anlayamadım, keşfedemedim. Benim katılımlarım oluyor ancak yazan az olduğu için herhalde o konuda bir tecrübe edemedim. Bayağı şey yaptım ama tecrübem olmadı. Saatin gelmeme sebebi veya geldiği zaman neden daha çok geldi onu keşfedemedim. Her gün bir şeyler değiştiriyor YouTube'da. Her gün değiştirmese de belli güncellemeler yapıyor. Farklılıklar yapıyor. Önceden olanlar eskiden saat doldururken canlı yayın yapıp gizlesek bile o canlı yayınların saati geçerli oluyordu. Sonraları liste dışı olanları bile artık kabul etmiyor. Bu para kazanmaya geçildiği zamanda da para kazanmaya için liste dışı olanlardan para kazanılmıyor.
Gizli olanlar zaten izlenmediği için para kazanmaz. O yüzden bazı şeyler değişiklik oluyor. Biz de güncellemelere göre devam ediyoruz. Bu şekilde hazırladım. Çoğu artık az kaldı. Dediğim gibi eğer sizler de böyle evde simit yapmak isterseniz bu şekilde rahat bir şekilde bayağı sayıda yaptım. Biraz böyle kısıtlı bir zamanda değil de biraz daha rahat ve geniş zamanda yaparsanız acele etmek zorunda kalmazsınız. Keyfini çıkararak yaparsınız. Bazen insan stres altında olduğu zaman güzel yapmak istese de sorun yaşayabiliyor. O yüzden bir şeyleri yaparken huzurla yaparsanız lezzeti de daha iyi olur. Faydası da daha iyi olur. Şifa olur. Huzur verir. Yaparken doğayla yapıldığı zaman yine bereketi ve şifası olur. Lezzeti daha iyi olur. Ben inanıyorum ki birçok şey yemeklerde kendi psikolojinizle, enerjinizle, negatif veya pozitif sevgiyle yapılanlarda lezzetin farklılaştığını keşfettim. O yüzden duygularınızı daima daha güzel ve huzurlu, mutlu bir şekilde yapmaya çaba gösterin. Dualarınız olsun, sevgiyle yapın. Daha lezzetli olacaktır. Beğeniler daha iyi olacaktır. Bunu ben kendim tecrübe ettim. O yüzden sizlere de tavsiye ederim. Bazen şöyle oluyor. Ziyan olmasın diye yaptığım yemeklerde çocuklarda ve evde yerken herkesten beğeni alıyor. İsrafı önleme amaçlı yapılanlarda da çok etkisi oluyor. Bilmiyorum, benim tecrübem o yönde oldu. Hani bu da ziyan olmasın, bir şeyleri yapayım diye yeni bir şey yaptığım zaman bayağı beğenilerek yendiğini fark ettim. O yüzden sizler de israf etmemeye ve insanlar açken çok fazla da israfa gitmemeye çaba gösterin. Ama sonuçta çocuğumuzu büyütüp yedirip doyurmak, ihtiyaçlarını gidermek zorundayız. O yüzden hoşlarına gidecek şeyleri de yapmaya gayret gösteriyorum, çaba gösteriyorum. E, Şimdi bir taraftan susamı ve pekmez, erittiğim pekmezi hazırda tutacağım. Ondan sonra sırasıyla önce pekmeze bandırıp sonra da susama koyacağım. Susam iyice susamladıktan sonra tepsileri dizeceğim. Benim baktım yağlı kağıdım yoktu. Yağlı kağıt olursa çok iyi olur. En azından tepsiye yapışır yapışmaz şeyi olmaz. Çok iyi olur. Evet, sizler simit yaptınız mı? Nasıl yapıyorsunuz? Tavsiyelerinizi alabilirim. Bir dahaki videoyu çekerken bir daha eğer farklı bir şekilde yapıyorsanız o şekilde de video çekip başka yapmak isteyenlere bunu sunabilirim. Eğer kanalınız yoksa da varsa da siz nasıl yapıyorsunuz onu yazabilirsiniz. Tavsiyelerinizi ve eleştirilerinizi bekliyorum. Olumlu eleştirilere daima saygım var. Ama sadece hakaret olsun diye yapılan yorumları ben cevaplamıyorum. Ancak eleştiriyi ve önerileri daima baş üstüne. Hoşuma da gidiyor. Kendimi geliştirmek için yapılan eleştirilere hem cevap veriyorum hem de nasıl bunu değiştirebilirim, düzeltebilirim diye çaba gösteriyorum. Şimdi biraz yardım alıyorum. Susamları hazırlıyor. Ondan sonra bir taraftan ben de biraz çabuk olsun, bayağı sayıda yaptığım için çabuk olsun diye yardım alıyorum.
Şimdi bu hepsini tam ayarda genişletebilirsek çok daha güzel ve estetik duracak. Ama o kadar da önemli değil. Yani çok güzel yapamıyorum görüntüsü diye yapmamazlık yapmayın. Yapın, lezzetiyle yersiniz. Eğer ikramlık başka misafirlere veya başkalarına yapıyorsanız ona biraz daha özenebilirsiniz, ama kendim için de özenirken hani yerken lezzeti çok önemli. Lezzetini tutturursanız görseli çok da önemli değil bence. Ama simit adı üstünde, simidin kendine özgü yapısı olduğu için o yapıya uymaya gayret gösteriyoruz. Bu şekilde bayağıdır uğraştırdı beni. Bunları bu şekilde yaptım. Havalar da çok ısındı. Sıcak havalar çok yoruyor insanları. Her zaman sıcak havalardan veya soğuk havalardan şikayet eder oluyoruz, ama insanoğlu hangi durumda olursa olsun yine de memnuniyetsizliği oluyor, sıcak oluyoruz. Gerçekten bunalabiliyoruz. Rabbim bizlere hakkımızda hayırlı olanı versin ki tahammül edebileceğimiz, tahammül edemeyeceğimiz gibi olmasın. Evet, bu artık bitmek üzere. Yeni videolarda hangi videoyu çekeyim yazarsanız, daha önce de söyledim, daha iyi olur. Ben de ona göre kendimi ayarlarım, planlarım. Öncelikle açtığımız pekmezin içine koyuyoruz. İyice bandırıyoruz. Çok fazla tutarsak dağılabilir. Bak, aldığımda e, kapattığım yerde, yapıştırdığım yerden ayrışma oldu biraz. Ben kesmeden, fazla editlemeden yayınlıyorum. Olumsuzlukları da görün. Siz daha dikkatli olun. Ona göre işte burada ayrışabiliyor. O yüzden daha dikkatli olun. Güzel yapıştırın. E, Bu şekilde tepsimde geldi. Yağlı kağıtsız olarak koyacağım. Artık yapacak bir şey yok. Çok daha zaman harcamak istemiyorum. Yağlı kağıt bulamadık. Eşim de arada, biraz çekmecede var biliyordum ama yokmuş. Diğer şeyleri de kullanmak istemiyorum. Folyo. Şimdi susama bandırıyoruz. İyice her tarafına değmesi gerekiyor. Susam da kavrulmuş susam veya kavrulmamış susamdan da kullanabilirsiniz. Kavrulmuş olursa daha güzel olur. Bu şekilde tepsime yerleştiriyorum. İyice buluyoruz. Bak, bulama yaparken de açılıyor. Çok bastıramamışım. Demek ki siz biraz daha bastırarak yapıştırın. Hamur oldukça katı, yani çok yumuşak bir hamur olmaması gerekiyor. Çok sert de değil ama oldukça yumuşaktan daha sert olması lazım. Ona göre yaparken daha iyi oluyor. Açıldığı zaman çok cıvık bir şekilde olursa bir sefer de simite benzememiş olacak. Simitin hamuru biraz daha katı oluyor. Bu tepsilere dolduracağım o şekilde. Pişirmede yine de dikkatli bir şekilde pişireceğiz. Pişirmesiyle, her şeyle tamamen güzel yapabilirsek güzel, lezzetli bir sokak simiti olacak. Bu pekmezde hangi pekmezi kullanacaksınız? Evinizde hangi pekmez varsa kullanabilirsiniz, ama fazla koku ve tadı değişik olan olursa belki biraz değişiklik olabilir. En tanıdık, bilindik olanlardan üzüm veya dut pekmezinden yapabilirsiniz.
Diğerlerinden de olur ama mesela bizim ekşi pekmez var. Onlardan yapıldığında nasıl olur hiç bilmiyorum. Daha önce denemedim. Böyle biraz simitlerim küçük yollu oldu. İçi çok açık değil. Kabarınca biraz daha değişebilir ama hamuru arttırdığım halde çok büyük büyük daireler olmadı. Bu şekilde koymuştum. Yumuşadı, bak, katı olmasına rağmen yine de e, bekletirken biraz yumuşama yapıyor. Biraz genişleterek koyacağım. Diğer simitleri biraz daha dairesi geniş olsun diye. Bu şekilde hepsini dizeceğim. Biraz bulasın diye hepsini bir şeye koymadım. Çok fazla boşaltmadım. Sonuçta ıslanıyor. Kalan kısımda ziyan olmasın diye. Ama bununla yetiremeyeceğim. Biraz daha koymam gerekecek susamları. Ne kadar bulayabilirsek, hiçbir yer boşluğu kalmazsa susam yapışık olur. Biraz da sonra zaten piştiği zamanda da dökülmeler olabiliyor. O yüzden ne kadar çok olursa o kadar iyi olur susamların orada olması. Hem de görsel açısından çok daha iyi oluyor. Ben açmaya çalışmıyorum çünkü açtıkça yapıştırdığım yerden ayrışma oluyor. O yüzden çok kurcalayamadım. Biraz güzel yapıştırabilmiş olsam dairesini biraz genişletebilirdim. Daha geniş simit olsun diye, ama bu şekilde de gayet güzel oldu. Güzel görünüyor. Yani aynı biçimde olmak zorunda değil. Bu bir tepsiyi doldurdum. Bu şekilde. Susamlar da bitti. Tabağa doldurdum. Şimdi başka bir tabakta susamları koyacağım. Yazın parka, bahçeye gezmeye işte çıktığımızda simit de güzel gidiyor. Gene de poğaça, börek yapılıyor pikniklere falan, ama simit de yapılabilir. Tavsiye ederim. Sizler simit yapın, götürün, çayla parkta, bahçede güzel içebilirsiniz. Güzel gidiyor. Evet, tabağımı değiştireceğim. Susam tabağını, o biraz ıslandı. O yüzden yeniden susam doldurdum ve diğer tepsilere de hazırlıyorum bu şekilde. 2 tepsi olacak. Hazırladığım hamur 2 tepsilik olarak olduğu için sizlerde de eğer normal bu fırın tepsisinde 2 tepsi. Evet, 2 tepsi yaptı. Bayağı zaman aldı. Yaklaşık 1 saat kadar uğraşmış oldum. Hamur yoğurup bekleme süresi değil. Bunları hazırlama. Daha eliniz çabuksa çabuk çabuk yapabilirsiniz. Ben çok hızlı bir şekilde yapamıyorum. Bir tanesi tamamen iyice hamur gibi oldu. Ben de yeniden şey yapıp susamlayacağım. O kadar şey yapmıyorum. Bakalım nasıl oldu. Ayrıştığı için yeniden yuvarlak yaptım. Bu da çok da fazla değişmeyecek herhalde. Oldukça bence beğendim yapılış şeklini, ama sizler daha kolay ve daha teknik bir şekilde biliyorsanız evde yapabileceğimiz gibi simitler için tariflerinizi yorumlarda yazın. Bunu tekrar tekrar söylemiş oluyorum. Susamları da ziyan etmemek için diğer kalan susamları da iyice buladım ve bu şekilde e, susam susamlama şeyini bitirmiş oldum. Evet, e, burada yerleştireceğim. Diğer tepsiye koyacağım. Şimdi geçici olarak oraya koydum.
Şimdi susamlarını da kalan kısımlarını da bu şekilde döktüm. Onlar tekrar pişince dağılabilir ama yine de o şekilde yaptım. Şimdi bunları ayırıp diğerini de tepsiye dizeceğim. Şimdi tam olarak kaç tane olduğunu da unuttum. Dediğim gibi şimdi tepsiye yerleştirdikten sonra görürüm. Tam olarak kamera açısını da hepsi görünecek bir şekilde ayarlayamıyorum. Çok da fazla da oynatmak istemiyorum. Bu diğer tepsiye dizeyim. Dökülecekleri de bu şekilde biraz daha genişlemesini istiyorum. Baştan beri söylediğim gibi çok kapalı gibi durduğundan biraz hafiften genişleterek tepsiye koyuyorum. Tepside iki boy olarak gideceğim. Yaklaşık ne kadar sığdırabilirsem 6 tane mi sığacak, 8 tane mi sığacak, galiba 7 tane sığdıracağım, bilmiyorum. Bu şekilde biraz genişleterek koyuyorum. Birer atlamalı olarak koyacağım bu şekilde. Evet, 9 tane koymaya karar verdim. Şişirse de ne kadar şişirse de çok büyük olmadığı için simitlerimin büyüklüğü, o yüzden bu şekilde koyabiliyorum. Ne kadar kabarırsa da o kadar çok birbirine yapışmayacak görünüyor. Bilmiyorum, onu da pişirdiğimizde kabardığında göreceğim. Diğerlerini de bu tepsiye ayarlayacağım. Gördüğünüz gibi böyle yaptım. Tam ayarlamak lazım ki kabardığı zaman değmesin diye onu fırına koyacağım. Fırın 200 derecede pişireceğim. Kontrollü pişireceğim. Bazen 200-180 derecede yeterli olabilir ama ben 200 ile devam edeceğim. Piştikten sonra biraz düşürebilirim. İyice kabarıp kızardıktan sonra derecesini düşürebilirim. Onu bakacağım, işte kontrollü bir şekilde pişireceğim. Baka baka pişirmem gerekiyor. Bir taraftan da Yunus Emre kendine ketçaplıyor, makarna yiyecek, pilav yiyecek, bir şeyler hazırlıyor. Ben meşgul olduğum için onunla ilgilenemedim. Kendisi yapmış oluyor. Evet, pişirdim. Biraz fazla pişirebildim. Koyu çıtır çıtır istiyorsanız biraz bu şekilde koyu bir renkte oldu ve oldukça sert. Çok yenmeyecek gibi yanmış değil, sert. Ama diğerini biraz daha az pişireceğim. İsteğe bağlı. Yani gördüğünüz gibi bu biraz açık renkte ve daha yumuşak. Diğeri de biraz daha sert. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağlıklı, huzurlu, güzel günler dilerim. Yeni videolarda buluşmak üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, kanalımda kalın. Diğer kanallarıma da uğrayın. Yunus Emre Müslüm, Havva Önder, ondan sonra Hanimeller, Meki Koyacı,